Bir ada düşünün. Soğuk okyanus sularının ortasında, kayalıkların üzerinde yalnız başına duran bir kale. Buraya gelen bir mahkumun tek hayali vardı. Kaçmak. Ama Alcatraz'tan kaçmak neredeyse imkansızdır. Burası Amerika'nın en ünlü hapishanesi ve en gizemli kaçış hikayelerinin merkezi. Alcatraz ilk olarak 1850'lerde bir askeri kale olarak inşa edildi. 1934 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı burayı ülkenin en tehlikeli suçlularını barındıracak yüksek güvenlikli bir federal hapishaneye dönüştürdü. Bu ada aynı zamanda The Rock yani Kaya olarak bilinirdi. Hapishanenin sloganı netti: "Buraya ceza çekmek için gelirsiniz, rehabilite olmak için değil." Alcatraz'ta ayrıcalık yoktu. Mahkumlar sadece yemek, kıyafet ve sağlık yardımı alabiliyordu. Günün 23 saatini hücrede geçirmek zorundaydılar. Alcatraz'ta hükümlüler sayılarla isimlendirilmekteydi ve hücrelerinden günde sadece 1 saat temizlik için dışarı çıkabiliyorlardı. Demir parmaklıklar, keskin gözetim ve kesintisiz izolasyon burayı adeta bir esir kampı yapmıştı. Amerika'nın San Francisco şehrinde bulunan bu ada sahile 2,4 kilometre uzaklıktadır ve 9 hektar alana yayılmıştır. 11 Ağustos 1934 yılında hapishane olarak işleve başlayan Alcatraz, zamanının en azılı suçlularını kapalı tutmak için kullanılmıştı. Öncesinde İspanyolların yönetiminde bulunan Alcatraz'ın adı La Isla de los Alcatrazes idi. Yani Pelikanlar Adası. Daha sonra Amerika yönetimine geçen ada bir süre askeri üs olarak kullanılmış, nihayetinde 1934 yılında hapishaneye çevrilmişti. Ancak hapishanenin yüksek iletişim maliyetlerinden dolayı 21 Mart 1963'te kapatılarak günümüzde olduğu gibi müze hizmeti vermeye başlamıştı. San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası dünyanın en ünlü hapishanesi olarak biliniyor. Ada halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başladığından 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor. Alcatraz adasındaki federal hapishane, Amerika'nın en ünlü ve güvenlik seviyesi en yüksek cezaevlerinden biri olarak tanınır. Alcatraz, hiçbir mahkumun kaçamayacağı şekilde tasarlanmıştı ve çok büyük bir ün sahibi hapishane olmuştu. Bu popülaritenin bazı sebepleri vardı. İlk sebep, kaçılması imkansız görülen konumuydu. Alcatraz, San Francisco körfezinde izole bir adada yer alır. Soğuk su, güçlü akıntılar ve köpek balıkları kaçış ihtimalini neredeyse sıfıra indiriyordu. İkinci sebebi, bazı efsanevi kaçış girişimleri yaşanmıştı. 1962'deki meşhur kaçış olayı. Frank Morris ve Anglin kardeşler Hollywood filmlerine konu olmuş ve kaçılabilir mi sorusunu gündeme getirmişti. Üçüncü sebep, Amerika suç tarihinin en meşhur isimleri burada tutuldu. Ve son olarak, birçok filme ve belgesele konu olması Alcatraz'ı bir efsane haline getirdi. Alcatraz'ta ceza alan en ünlü suçlular: birincisi Al Capone, lakabı Scarface. Suçu kaçakçılık, mafya liderliği, vergi kaçakçılığı. İlginç bir anekdot olarak bu suçlu Alcatraz'da müzik ile ilgilenmeye başladı ve hatta hapishane orkestrasında banjo çaldı. İkincisi George Kelly, lakabı Machine Gun. Suçu adam kaçırma ve organize suç. Bu suçlu FBI'ın Public Enemy yani halk düşmanı listesindeki en tehlikeli isimlerden biriydi. Üçüncüsü Robert Stroud, lakabı The Birdman of Alcatraz. Suçu cinayet. Bu suçlu kuşlar üzerinde yaptığı çalışmalarla tanındı. Hapishanede kitap yazdı ve bilimsel saygınlık kazandı. Dördüncüsü Alvin Caprice, lakabı Creepy. Suçu soygunlar ve adam kaçırma. Dipnot olarak FBI tarafından yakalanan ve Alcatraz'da en uzun süre yatan mahkum oldu. Toplamda 26 yıl yattı. Ve şimdi en ünlü kaçış hikayesine değinmek istiyorum. Bu kaçış hikayesi 1962 Alcatraz kaçışı olarak tanınıyor. Bu olay en ünlü kaçış vakasıdır ve bugün bile hala çözülememiştir. Kaçanlar Frank Morris, John Anglin, Clarice Anglin. Kaçış planları ise şöyle olmuştu.
Mahkumlar hücrenin arkasındaki havalandırma deliklerini kaşık ve metal testerelerle genişletti. Duvarın arkasında bir hizmet koridoru vardı. Bu koridordan çatıya çıktılar. Yağmurluklardan şişme sal yaptılar ve 11 Haziran 1962 gecesi denize açıldılar. Ve sonuç olarak ertesi sabah hücrelerinde kağıttan yapılmış kafa maketleri bulundu. Kaçtıkları ancak sabah sayımda fark edildi. Resmi olarak boğuldukları varsayılıyor çünkü bedenleri hiçbir zaman bulunamadı. Ancak ailelerine gönderildiği iddia edilen kartpostallar ve fotoğraflar yıllar sonra ortaya çıktı. 2013'te FBI'ye gelen bir mektupta bir kişi "Ben John Aglen'im, hala yaşıyorum" dedi. Bu mektubun sahte mi gerçek mi olduğu hiçbir zaman netleşmedi. Hapishane tarihi boyunca Alcatraz'tan 36 mahkum tarafından 14 defa kaçma girişimi yaşanmıştı. Kaçmaya çalışanların çoğu kaçamadan yakalanmış, kaçma kısmını başarabilenler ise San Francisco Körfezi'nin soğuk ve yoğun akıntı sularında boğularak ölmüşlerdir. 1946 yılında yaşanan isyan kanlı bir şekilde bastırılmış, 3 mahkum, 2 güvenlik görevlisi ölmüş ve 18 görevli de yaralanmıştı. İsyan çıkan ve yakalanan 3 mahkumdan ikisi gaz odasında ölümle cezalandırılmıştı. 1962 yılında tekrar yaşanan kaçma girişiminde 5 mahkum yakalanamamış, bunun sonucunda da hapishane kapatılmıştır. Alcatraz adasının yerli Amerikalılarla ilişkisi özellikle 1969-1971 yılları arasında gerçekleşen işgal harekatı ile tarihi bir önem taşır. Bu dönem yerli halkların hak arayışının sembol olaylarından biri haline gelmiştir. Amaçları Amerika hükümetinin yerli halklara verdiği sözleri yerine getirmemesine dikkat çekmek, Alcatraz adasının federal hükümet tarafından terk edildiği gerekçesiyle yerli halklara devredilmesini istemek, orada bir yerli kültür merkezi, müze ve üniversite kurmaktı. Yerlilerin isyancı hareketi ilk gece 14 kişiyle adaya çıktı, daha sonra bu sayı 400'e ulaştı. Elektrik, telefon ve su kesintilerine rağmen aylarca adada kaldılar. Adada ilkel koşullarda yaşam kuruldu ve radyo yayını yapıldı. İşgal 19 ay sürdü. Amerika hükümeti sonunda müdahale ederek adayı boşalttı. Şu günlerde ise Amerika Başkanı Donald Trump 4 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamada San Francisco Körfezi'nde bulunan ve 1963 yılında kapatılan ünlü Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması için talimat verdiğini duyurdu. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Alcatraz'ın genişletilerek ve modernize edilerek Amerika'nın en azılı ve şiddet yanlısı suçlularını barındıracak şekilde yeniden inşa edileceğini belirtti. Trump, bu adımı hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesi için attığını ifade etti. Ve geçmişte daha ciddi bir ulusken en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Ayrıca federal kurumlara Cezaevleri Bürosu, Adalet Bakanlığı, FBI ve İçişleri Bakanlığı Alcatraz'ın yeniden açılması için gerekli çalışmaları başlatmaları talimatını verdi. Alcatraz hapishanesi 1934 ile 1963 yılları arasında faaliyet göstermiş, Al Capone gibi ünlü suçlulara ev sahipliği yapmıştı. Yüksek işletme maliyetleri ve altyapı sorunları nedeniyle kapatılan hapishane, 1972'den bu yana Ulusal Park Servisi tarafından müze ve turistik alan olarak işletiliyor. Trump'ın bu kararı, göçmen suçluların sınır dışı edilmesini engellediğini iddia ettiği yargıçlara yönelik eleştirileriyle de bağlantılı. Ancak Alcatraz'ın tarihi statüsü ve mevcut altyapı sorunları nedeniyle yeniden hapishane olarak kullanıma açılması hukuku ve lojistik engellerle karşılaşabilir. Bu gelişme, Trump yönetiminin suç ve göçmenlik politikalarında daha sert bir yaklaşım benimsediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Alcatraz sadece bir hapishane değil, aynı zamanda bir tarihi miras, kültürel ikon ve efsanevi bir kaçış hikayesi. Yeni gelişmelerle birlikte bu efsane tekrar gündemde. Kaçmanın imkansız olduğu yer, yani Alcatraz geri dönüyor olabilir. Trump, Amerika'nın en şiddet yanlısı suçluları burada tutulacak dedi. Ancak adı şu anda tarihi bir sit alanı. Bu plan hayata geçirilebilir mi?
Peki sizce Frank Morris ve Anglin kardeşler kaçmayı başardı mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Güncel videolar ve destek için lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.